Bugün 23 Mart günlerden Salı. Bugün sizlere göz seyirmesi hakkında bazı bilgiler sunmaya çalışacağım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Lefke'den bu yayınımı yapıyorum. Beni dinlediğiniz için sizlere şimdiden teşekkür ediyorum. Amacım sağlıkla ilgili bir katkıda bulunmak ve halkıma bilgilendirme yapmak. Göz seyirmesi neden olur? Halk arasında pek çok farklı anlama yorulan göz seyirmesi çoğu zaman bir rahatsızlık olarak kabul edilmez. Göz seyirmesi genellikle stres, uykusuzluk ve fiziksel yorgunluk gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıksa da bazı durumlarda farklı göz hastalıklarının ve diğer sağlık problemlerinin belirtisi olarak da görülebilir. Göz kapağının bir süre boyunca istemsiz olarak kasılması ile karakterize olan göz seyirmesinin uzun süre boyunca devam etmesi, kişinin rahatsız edecek boyutta olması ve tekrarlayıcı nitelikte olması durumunda biraz daha dikkatli olunmalıdır. Bu tür şikayetlerin varlığında kişinin mutlaka hekime başvurarak sağlık taramalarını mutlaka yaptırması gerekir. Lütfen bu gibi şikayetleriniz varsa sizden yakın doktorunuza görünmekten çekinmeyiniz ve zaman harcamayınız. Göz seyirmesi nedir? Göz kapağında bulunan kasların aniden istemsiz ve spazm şeklinde kasılmasına e, gerçekleşen bir rahatsızlıktır. Göz kapağında oluşan kasılmalar çoğunlukla tek gözde ve üst göz kapağında gerçekleşir. Sağ göz seyirmesi ya da sol göz seyirmesi olarak tanımlanan bu kasılmalar genellikle hafif şiddettedir. Kişinin rahatsızlık duymasına yol açan göz seyirmesi ise hastalar tarafından göz kapağının çekilmesi olarak tariflenir. Göz kapağında oluşan seyirmeler birkaç saniyede bir tekrarlanır. Gün içinde çok kez tekrarlanabilen bu durum bazı vakalarda haftalar hatta aylar boyunca devam edebilir. Göz seyirmesi nadiren iki gözde birden oluşur. Bu çift taraflı olan seyirme blefarospazm olarak adlandırılır ve rahatsız edici bir durumdur. Tek gözde veya iki gözde ortaya çıkan seyirme vakalarına e, yüzün diğer bölgelerinde oluşan istemsiz kasılmalar da eşlik edebilir. Bu tip şikayetler farklı sağlık problemlerinin ön belirtisi olarak da görülebilir. Dolayısıyla kişi bu tip şikayetlerin varlığında mutlaka doktoruna başvurarak sağlık kontrollerini yaptırmalıdır. Sıkça sorulan diğer bir soru da göz seyirmeleri neden olur şeklindedir. Göz seyirmeleri neden olur? Biraz da bunu anlatalım. Göz seyirmesi göz kapaklarındaki ve gözün etrafındaki kasların deriyle birlikte istemsiz ve tekrarlayıcı nitelikte hafifçe hareket etmesi olarak tanımlanabilir. Göz seyirmesinin neden olduğu tam olarak anlaşılmasa da birkaç faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıktığı da nedensiz olarak oluştuğu düşünülür. Göz seyirmesi genellikle gelip geçici bir durum olduğundan kişinin günlük hayat kalitesini etkilemez. Şiddetli göz seyirmeleri ise farklı rahatsızlıklara bağlı olarak gelişebilir ya da altta yatan farklı bir hastalığın septomu olarak ortaya çıkabilir. Sıklıkla göz seyirmelerine neden olan etkenlerin bir kısmı şu şekilde sıralanabilir. Uykusuzluk, uyku düzeni bozuk olan yeterince uyumamış kişilerde göz ve göz çevresindeki kasların dinlenmemesine bağlı olarak göz seyirmeleri görülebilir. İkinci faktör stres. Her kişide farklı bir vücut tepkilerine neden olabilen stres bazı kişilerde göz
seyirmesine yol açabilir. Genellikle sınava hazırlanan öğrencilerde sık görülen bir durumdur. 3. Yorgunluk. Fiziksel yorgunluğun yanı sıra göz yorgunluğu da göz seyirmelerine yol açan etkenler arasında yer alır. Diğer bir faktör göz enfeksiyonları. Gözde var olan enfeksiyonlara tepki olarak zaman zaman göz kapağının seyirmeye neden olabilir. Görme kusurları, gizli hipermetrop, miyop ve astigmat gibi tanısı konulmamış göz kusurları göz seyirmelerine yol açabilir. Bu durumda var olan kusurun düzeltilmesi şikayetlerinde azalma sağlanabilir. Diğer bir faktör göz alerjisi. Kişinin alerjisi olan antijenin göz ile temas etmesi ve gözlerde kaşıntı, yanma, batma şikayetleri yanında seyirmeler de neden olabilir. Göz kuruluğu, yaşın ilerlemesi, lens kullanımı ya da uzun süre ve ekrana bakmak gibi nedenlere bağlı olarak görülen göz kuruluğu göz seyirmelerine yol açabilir. Parlak ışığa bakmak, yine sürekli olarak parlak ışık altında kalmak ya da direkt olarak ışık kaynağına bakmak bazı kişilerde göz seyirmelerine yol açabilir. Aşırı kafein tüketimi, kafein çok fazla miktarda alınması göz seyirmelerine yol açtığı düşünülür. Yine düzensiz beslenme, düzensiz egzersiz, düzensiz ve dengesiz beslenmeye bağlı olarak vücutta pek çok vitamin ve mineral eksikliği görülebilir. Dengeli beslenmek göz seyirmesini ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. D vitamini eksikliği, kalsiyum emilimine yardımcı olan D vitamini vücuttaki eksik olması kişide göz seyirmesi şikayetlerine yol açabilir. Yine B12 vitamin eksikliği, B12 vitamin eksikliğinde pek çok sağlık probleminin yanı sıra göz kaslarının seyirmesine de yol açabilir. Yine bazı ilaçların yan etkileri, bunlar kişide göz seyirmesine görülebilir. Bu durumlarda hekimlere görüşülerek ilacın değiştirilmesi talep edilebilir. Göz yorgunluğu varlığında da göz seyirmesine sık rastlanır. Özellikle televizyon ya da bilgisayar başında uzun süre vakit geçirmek, uygun olmayan ışıkta kitap okumak gibi nedenler gözün hızla yorulmasına yol açar. Bu durum bilgisayar görme sendromu olarak adlandırılır. Göz seyirmesi nadiren nörolojik hastalıkların belirtisi olarak da ortaya çıkar. Uzun süre boyunca geçmeyen şiddetli ya da sıklığı artan göz seyirmesi şikayetlerinin olması durumunda basit bir göz seyirmesi mi olduğunu yoksa altta yatan başka bir sorun olduğunu mu aydınlatılması için sağlık kuruluşlarına başvurmakta fayda vardır. Peki göz seyirmesi nasıl geçer? Göz seyirmesi çoğunlukla beslenme bozuklukları, uykusuzluk, stres gibi etkenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Tüm bu etkenler göz seyirmesinin yanı sıra pek çok farklı sağlık problemlerine de yol açabilir. Göz seyirmesinin önlenmesi için düzenli uyku olmazsa olmazlar arasında yer alır. Günde en azından 7-8 saat uyumak tüm vücut kaslarının yanı sıra göz kaslarının dinlenmesini sağlar. Düzenli beslenme de vücudun fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesinde önemli bir paya sahiptir. Dengeli beslenme ile vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineraller sağlanır. Göz seyirmesinin önlenmesinde bir diğer etken de stres seviyesini azaltmaktır. Stresle başa çıkmakta yoğun stresten uzak kalmak pek çok hastalığın yanı sıra göz seyirmelerini önlemeye de yardımcıdır. Çay, kahve, gazlı içeceklerin tüketiminin sınırlanması da göz seyirmesini önleyebilir. Göz seyirmesi çoğu zaman birkaç gün ya da hafta içinde kendiliğinden geçer. Bu tip vakalara müdahale edilmesi gerekmezken birkaç haftadan uzun süren göz seyirmesi vakalarında seyirmenin nedeninin araştırılması için bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
Bleforospazm gibi şiddetli ve iki tarafta olan uzun süren seyirmeler tedavi edilebilir. Tedavi ile hastanın yaşam konforu artar. Tüm bu bilgiler ışığında göz seyirmesi olan hasta hekim tarafından dikkatle değerlendirilmeli, mevcut duruma göre takip, tetkik ve tedavi edilmelidir. Uygun görülmesi durumunda kişiye laboratuvar testleri ve radyolojik görüntüleme teknikleri yapılabilir. Gerekli durumlarda birçok branş hekiminin ortak değerlendirilmesiyle ortak bir kanıya varılarak takip ve tedavisi sağlanır. Görüyorsunuz, basit bir göz seyirmesi dediğimiz olayın altında ne kadar pek çok hastalık ve pek çok etken bulunmakta. Onun için en ufak bir hastalığımızı lütfen bırakmayalım, araştırmasını yapalım. Hepinize sağlık dolu günler diliyorum. Yeni bir canlı yayında tekrar buluşmak ümidiyle sağlıcakla kalın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.